Haluk Levent olarak sadece müzisyenlik yapmadım. STK'larda çalıştım. Yıllardır da çalışıyorum. Artık kendi STK'mı kurmaya karar verdim. Halkıma, ülkeme, dünyaya nasıl yardımcı olabilirimin cevabı olarak bir STK kurdum. O da Ahbap adı altında. Beni Ahbap'ta motive eden şey insana dokunmak, canlıya dokunmak, mağdura dokunmak, onun hayatına dokunmak. Onun hayatına dokunmak sizi aslında çok güçlü kılıyor. Bir de güzel kılıyor. İmkan varsa hem vicdanınızla hem kalbinizle birlikte ortak akılla bir yardım yapın. Paran olmadı, komşunu gördün, yatalak bir teyze. Git bir gün ona bir güzel bir çiçek getir. Yani hiçbir şey yapmasan, paranla yapmayacağın şeyde git otur. Bir şey yapayım de senin için, ne yapabilirim de. Bu yardımların illaki bir para yatırsınlar, birini kurtarsınlar diye bir hayırseverlik peşinde değiliz. İnsanın hayatına dokunmak çok önemli. Evet, Ahbap hayvan dostlarımızla başından beri ilgileniyor. Mesela kurbanlık olduğunu anlayıp da günlerce kaçan hayvanlarımızı özellikle topluyoruz. İlk Ferdinand'ı topladık, sonra Moritos'u topladık. Sonra bir keçimiz vardı, o keçimizi de aldık. Denize gitmişti o da. Ama bunun yanı sıra sadece bu popülist toplamaların dışında aynı zamanda maalesef ülkemizde taciz edilen, tecavüz edilen, yaralanan bütün hayvanlarımızı bulmaya ve onları İzmir'deki, Kemalpaşa'daki Ferdinand çiftliğine götürmeye çalışıyoruz ve götürdük bugüne kadar. Tedavilerini yaptık. Depremlerde kaybolan hayvanlarımızı biz aldık. Yangınlarda yaralanan hayvanlarımızı topladık. Hepsini Ferdinand'ın çiftliğine koyduk. Sokak hayvanlarının durumu zaten malum. Biz kısırlaştırılmasından yanayız Ahbap olarak. Soğuk zamanlarda, pandemi zamanlarında, yemek götürülmeyen zamanlarda bizler kulübeler yaptık onlar için. Kulübeler dağıttık Türkiye'nin her tarafına. Hayvan dostlarımızın çalışmalarımız devam edecek. En fazla hayvanların yok edildiği, telef edildiği, öldürüldüğü coğrafyalar Asya ve Afrika, Orta Doğu coğrafyaları ve burada aslında daha çok dinin ağırlıklı olduğu bölgeler dünyada bu bölgeler. Ama bu bölgelerde o kendi dinlerinde verilen canlıyı sevme, doğayı koruma güdüsü sanki sadece insana göre algılanıyor. Halbuki onlar da bir can, onlar da Yaradan'ın bir canı. Biz onlarla dostluk köprüsünü kuralım. Onların da duyguları var. Bir anne köpeğin, bir anne kedinin duygularını böyle görüyorsunuzdur. Hissediyorsunuz yavrusu için neler yapabileceğini. Onu nasıl öldürebilirsiniz mesela? O yavruyu nasıl yalnız bırakabilirsiniz? Bu en başta dinsel bir öğretiden çok zaten vicdani ve insani bir durum. Onun için bu hayvanlarımıza dost olmak lazım, can olmak lazım. Benim ilk dostluğum Boncuk'laydı. Boncuk küçük bir köpeğimdi. Maalesef o dönemlerde insanlar bilinçlendirilemiyordu ve belediye direkt zehirledi yani. Zehirledi. Ben günlerce ağlamıştım, travma geçirmiştim ve o travmalar belki benim kötü bir çocukluk geçirmemi sağlamıştı. Sonra güvercinlerim oldu. Köpeklerim oldu. Bakıyorum duruma ve diyorum ki iyi ki onlarla dost olmuşum. İyi ki bir diyalog kurmuşum. Ben her çocuğun kedi ya da köpek severek büyümesini isterim gerçekten. Pandemi geçirdik. Pandemide hayvanlarımız, kedilerimiz, köpeklerimiz aç kaldılar ve kendi aralarında gruplaştılar, çeteleştiler. Onlar hayvan sonuçta, insan gibi düşünemez ve saldırılar oldu ve birçok çocuğumuz da maalesef kaybettik. Bunu direkt hayvanı o yaptığı için bütün köpeklere, bütün sokaktaki hayvanlara öldürün talimatı verilmesi çok yanlış bir şey. Çözümü daha net görüyorum. Kısırlaştırma politikası devletin ve belediyelerin ortak bir paydada barınaklar yapması, çünkü şimdiki barınakların hali çok feci. Bunun muhakkak ortadan kaldırılması lazım. Çok daha güzel, ekranlardan hepimizin görebileceği bir barınak sisteminin olması, kimsenin şikayet etmeyeceği ve sevgi. Sevgi en büyüğü.